Herkese merhaba, ben Şenol. Bu video ile sizlere çizgi grafikle iki farklı değerin karşılaştırmasını nasıl yapacağınızı anlatmaya çalışacağım. Karşılaştırmasını yapacağınız iki parametre yıl, ay, hafta veya gün olabilir. Karşılaştırmasını yapacağınız değerler ise bulunduğunuz firmanın satışları, üretimleri, kapasitesi veya karı ya da zararı olabilir. Karşılaştıracağınız değer veya parametreyi ihtiyacınıza göre belirleyebilir veya şekillendirebilirsiniz. Ben burada verdiğim örnekle 2018 veya 2019 yıllarının satışlarını karşılaştırdığımı varsayıyorum. Bu analizin güzel tarafı görselliğinin kuvvetli olması. Yukarı yönlü yeşil oklar ilgili aylardaki artışı, aşağı yönlü kırmızı oklar ise ilgili aylardaki azalışı göstermektedir. Bu analiz sayesinde çok fazla detay içinde boğularak artış veya azalış değerlerini karşılaştırmaya çalışmaksızın büyük resmi görebilmektesiniz. Şimdi grafiğimizin nasıl çalıştığına ve görselliğine bir bakalım. Bunun için her zamanki gibi formüllerden şimdi hesaplayı tıklıyorum. Ve burada değerlerin değiştiğini görebiliyoruz. Çünkü ben burada yine her zamanki gibi rastgele arada formülünü kullandım. Burada okların bir ucunda bir önceki yılın değeri, diğer ucunda ise bir sonraki yılın değeri var. Yani buradan şunu anlıyorum ben. 2018 Haziran'ında 927 iken 2019 Haziran'da 659'a düşmüş. Burada ise Nisan ayında 78 iken değer 979'a çıkmış. Şimdi grafiğimizin yapım aşamasına geçebiliriz. Bunun için her zamanki gibi şunu alıyorum. Şuradaki değerleri kopyalıyorum. Özel yapıştır değerleri diyorum. Özel yapıştır biçimleri diyorum. Verilerimizi formülden kurtarıyorum. Şimdi grafiğimizi oluşturalım. Bu alanı seçiyorum. Ekle diyorum. Çizgi grafikten şunu seçiyorum. Şunu biraz büyütüyorum. Şunları siliyorum. Öncelikle şurayı bir kere şu başlıkları almak istemiyorum. Değermiş gibi görüyor çünkü burayı. Öncelikle şunun sağ klik veri serilerini biçimlendir diyorum. İşaretçi dolgusu ve işaretçi seçenekleri yok. Çizgi rengi düz çizgi diyelim. İstediğiniz bir rengi seçebilirsiniz. Ben turuncuyu seçeceğim. Çizgi stili şurasını 1 yapıyorum. Ve şunu seçiyorum. Tamam. Aynı şekilde şunu da veri serilerini biçimlendirden. Bunları yine aynı şekilde geçiyorum. Çizgi rengine düz çizgi istediğiniz yine bir renk koyu mavi olsun bu sefer. Çizgi stili yine 1 yapacağım şu değeri. Ve şuradan şunu seçeceğim. Aslında grafiğimiz neredeyse hazır. Şimdi oklarımızı yerleştireceğimiz alanları belirleyelim. Bunun için şunlardan birine tıklıyorum. Buradan düzene geliyorum ve şuradaki yukarı aşağı çubuklarından birini seçiyorum. Böyle bir görüntü oluşuyor. Burada siyah alanlar aşağı çubuklarını, beyaz alanlar ise yukarı çubuklarını gösteriyor. Zaten yazıyor üzerine geldiğiniz zaman görüyorsunuz. Şimdi oklarımızı hazırlamak için buradan şekillere giriyorum. Şuradan şu oku seçiyorum. Şöyle çiziyorum. Biçimden şekilden hattını olmamasını istiyorum. Daha sonra okumuzu sağ klik yapıp şekli biçimlendir. Gradyan dolgu diyorum. Şunu kaldırıyorum. Kırmızıyı yapalım önce. Kırmızıyı şöyle seçiyorum. İkinci stop değerimizi de kırmızı yapıyorum. İlk stop değerimize tekrar tıklıyorum. Buradaki kırmızıyı saydamlaştırıyorum. %60 kadar. Tamam diyorum. Şimdi bunu sağ klik kopyala diyorum. Şuradaki aşağı çubuklarından bir tanesini tıklayıp bunu sağ klik alt çubukları biçimlendir diyorum. Şurada resim veya doku dolgusu diye bir alan var. Bunu seçip pano diyorum. Kapatıyorum.
Ve kırmızı oklarımız yerleşiyor. Yalnız bu okların etrafındaki şu kutudaki çizgileri istemiyorum. Bunun için sağ klik, alt çubukları biçimlendir diyorum. Kenarlık rengine çizgi yok diyorum ve kapatıyorum. Şimdi yukarı çubukların oklarını yapalım. Bunun için yine bunu bir kullanacağım. Öncelikle bunu bir döndürelim. Daha sonra sağ klik, yine şekli biçimlendir diyorum. Yine şuradaki rengi bu sefer yeşil yapacağım. Şunu da yeşil seçiyorum. Yine aynı şekilde şunu seçip saydamlığını 160 yapıyorum. Kapatıyorum. Kopyalıyorum tekrardan. Ve yine bunu seçip üst çubukları biçimlendir diyorum. Şunu seçiyorum. Pano diyorum. Kapatıyorum. Yine bunları seçip üst çubukları biçimlendir. Kenarlık rengi çizgi yok diyorum. Kapatıyorum. Şunu seçip koyu yapıyorum ve büyütüyorum. Tekrar bunu seçip ekseni biçimlendir diyorum. Şunu 0, şunu da 1000 yapıyorum. Kapatıyorum. Şunları koyu yapıp büyütüyorum. Bu iyidir. Şunları seçip veri etiketi ekliyorum. Şunları seçiyorum, bu sefer koyu yapıyorum. Şunları seçip veri etiketlerini ekliyorum. Bunları da seçip koyu yapıyorum. Şunu shift eşittir diyorum. Rastgele arada formülleri kullanacağım yine. Birden yine kadar diyorum. Aynı şekilde şunu yan tarafa seçiyorum. Çekiyorum ve şurayı komple aşağı doğru çektirip şunu silelim. Evet, grafiğimiz tamamlanmış oldu. İki değerin karşılaştırılabilmesi için çizgi grafiğin hazırlanışı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki videolarımı takip etmek ve öğrenmek isterseniz kanalıma üye olmanızı rica ediyorum. Şimdilik kendinize iyi bakın. Daha sonra tekrar görüşmek üzere.